Merhaba değerli izleyiciler. Simülasyon evren hipotezi konusunu incelemeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu bölüm ilgili serinin son bölümü olacaktır. Bu bölümde fiziksel gerçekçiliğin geleneksel görüşlerine meydan okuyacağız ve ortaya attığımız fikirleri modern teorik fiziğin sonuçları ile harmanlayıp entelektüel bir maceraya çıkacağız. Bu yolculuk gerçekliğin doğasıyla ilgilenen herkes için önem arz etmektedir. Gördüğünüz, dokunduğunuz ve deneyimlediğiniz her şeyin basit bir inançla desteklendiği bir dünya hayal edin. Fiziksel dünyanın bağımsız olarak var olduğu ve tamamen gerçek olduğu inancı. Fiziksel gerçekçilik olarak bilinen bu inanç, yüzyıllardır bilimsel araştırmaların temelini oluşturmuştur. Ancak evren bu haliyle sanıldığı kadar basit değildir. Gözlemlenene kadar aynı anda birden fazla durumda var olan parçacıklara ait kuantum dalga fonksiyonunun kendine özgü davranışı, sabit gerçeklik fikriyle çelişmektedir. Bu kuantum tuhaflığı, yani dalga parçacık dualitesi, gerçekliğin mutlak bir öze sahip olabileceğini öne sürüyor ve geleneksel varoluş anlayışımıza meydan okuyor. Bulmaca şu: eğer kuantum varlıklar bu paradoksal öze sahipse, neyin gerçek olduğunu nasıl belirliyorlar? Bu soru fiziksel gerçekçiliğin çöküşüne işaret ediyor ve kuantum gerçekçiliği çağını başlatıyor. Kuantum mekaniği büyüleyici bir fikir öne sürüyor. Daha derin kuantum düzeyinde bir gerçeklik, gözlemlediğimiz fiziksel dünyanın temelini oluşturuyor ve gerçeklik algımızı kökten değiştiriyor. Gerçek olarak kabul ettiğimiz şey aslında kuantum düzeyindeki süreçlerin sonuçları şeklinde tezahür etmektedir. Kuantum gerçekçiliği, gelişmiş yapay zekanın insanlığı kontrol ettiği Matrix senaryosu gibi postmodern kavramlarla ilişkilendirilebilir. Beyne gönderilen dijital sinyaller aracılığıyla sanal gerçeklik yaratan kavanozdaki beyin hipotezi, üst düzey bir evrendeki olayların bizimkini etkilediği gölge paralel evrenler ve daha yüksek bir bilinç tarafından simüle edildiği öne sürülen simülasyon evrenleri. Bu çağrışımlara rağmen kuantum gerçekçiliği bağımsız bir gerçekçilik olarak duruyor ve evrenimizin ve buna bağlı olarak gerçeklik algımızın daha önce düşünülenden temelde farklı bir nitelikte olabileceğini öne sürüyor. Sonuç olarak kuantum gerçekçiliği ve sanal gerçeklik paradigması hakkındaki tartışma, fizik ve felsefe arasında köprü kurarak çok disiplinli bir diyaloğun yolunu açıyor. Kuantum dünyasının derinliklerine indikçe fiziksel gerçek ile sanal arasındaki sınırlar bulanıklaşıyor ve bizi evrenin özünü daha iyi kapsayabilecek yeni düşünce paradigmalarını keşfetmeye zorluyor. Bilinç, özgür irade ve varoluşun özüne ilişkin soruları ön plana çıkararak materyalizme meydan okuyor ve gözlem eyleminin gerçekliği şekillendirebileceği bir evren öneriyor. Evrenimizin potansiyel sanal özü, geleneksel fizik paradigmalarına meydan okuyan ve bunların ötesine geçen çeşitli bilimsel bulgular ve teoriler tarafından desteklenmektedir. Gerçeklik algımız üzerindeki etkilerini anlamak için bu kavramları daha ayrıntılı olarak inceleyelim. Işık hızı limiti. Albert Einstein'ın boşlukta hiçbir nesnenin ışık hızından daha hızlı hareket edemeyeceği yönündeki varsayımı modern fiziğin temel taşıdır. Daha basit parçacıklara ayrıştırılamayan foton, temel bir parçacık olarak kabul edildiğinden sabit hızı temel doğasının doğal bir yönü olarak görülüyor. Işığın mekanik ve akustik titreşimlerden farklı olarak yayılmak için bir ortama ihtiyaç duymaması, hareketinin sınırlı olmaması gerektiğini öne sürüyor ve fiziksel gerçekçilik çerçevesinde bir paradoks oluşturuyor. Kuantum gerçekçiliği perspektifinde ışık hızı sınırı, sanal gerçekliğin bilgi işleme sınırının bir sonucu olarak kavramsallaştırılabilir. Bilgi sonlu bir kümeden seçilir ve parametrik olarak atanır. Evrenin işletim sistemi içerisinde sonlu bir oranda güncellenir. 10 üzeri 14 saniyelik hızlarda yenilenen süper bilgisayarlarla bir benzetme yaparsak, evrenin yenilenme hızı daha hızlı olabilir ancak yine de benzer bir prensiple çalışır. Planck ölçeğinde evrenin görüntü piksellerinin yenilenme hızına benzer şekilde ayrık bir şekilde sürekli olarak yenilendiği ve aynı zamanda evren boyunca bu hızdan daha hızlı bilgi iletilmemesi nedeniyle ışık hızının maksimum hız sınırı olarak belirlendiği düşünülmektedir. Planck uzunluğunun Planck zamanına bölünmesi tam olarak ışığın sabit hızını yaklaşık 300 bin kilometre bölü saniye verir ve onu uzayın birim yenileme hızına dönüştürür. Bu teoriye göre ışık hızı en yüksek hız limiti olmalıdır. Çünkü evrensel ağın her bir çevrimde bir pikseli bu hızdan daha hızlı bir şekilde iletmesi mümkün değildir. Zamanın göreliliği ve işlenilebilirliği. Özel görelilik teorisinde sunulduğu şekliyle zamanın göreceli ve şekillendirilebilir olması kavramı,
zamanın sürekli bir uzayda düzgün bir şekilde aktığı fikrine meydan okuyor. Her gözlemcinin kendi uzay zaman sistemi vardır. Bu da sürekli uzayda farklı referans sistemleri boyunca zamanın akışını tutarlı bir şekilde tanımlamayı imkansız hale getirir. Bu konsept, video oyunlarında bilinen ekran donmaları ve gecikmeler gibi senkronizasyonda aksaklıkları içeren deneyimlerin, evrenimiz için analoji olarak hizmet edebileceği sanal gerçeklik fikrine iyi uyum sağlıyor. Yüksek çekim alanları ve hızlarda uzay zamanımızı oluşturan sistem ağır yük altındadır. Ve bu durum gözlemciler arasında zamansal farklılıklara yol açabilecek işlem döngülerine yol açmaktadır. Bu örnekler kuantum mekaniği ve hesaplamalı bilimlerdeki teorik kavramların evren anlayışımıza nasıl dahil edildiğini ve sürekli güncellenen bilgi işlemenin sınırlamalarına tabi olan bir gerçeklikte yaşadığımızı nasıl ortaya çıkarılabileceğini göstermektedir. Evrenin bu sanal özü bizi yalnızca zaman ve mekanın doğasını değil, aynı zamanda gerçekliğimizi yöneten temel ilkeleri de yeniden düşünmeye davet ediyor. Eğri uzay kavramı. Genel görelilik bize büyük nesnelerin uzay zamanı bükerek diğer nesneleri yörüngede tutan kavisli alanlar yarattığını söyler. Bu bükülme uzayın başka bir boyuta geçmesi gerektiği anlamına gelir. Bu da potansiyel olarak teorik bir sınır olmaksızın boyutlar arasında sonsuz tekrarlamayı gerektirir. Ancak bu eğrilik sonsuza uzanamayacağına göre maddenin bulunmadığı herhangi bir hareketin veya daha fazla bükülmenin mümkün olmadığı bir boşlukta sonuçlanmalıdır. Boş modda çalışan ve arka planda boş bir program çalıştıran bir bilgisayara atıfta bulunarak evrenimiz de benzer şekilde modellenebilir. Birbirine yakın yerleştirilmiş iki metal plaka arasındaki boşlukta gözlemlenen Casimir etkisi, görünüşte hiçlikten ortaya çıkan sanal parçacıklar nedeniyle basınç uyguluyor. Bu kavram temelde tutarsızdır. Ancak kuantum gerçekçiliği içinde makul hale gelmektedir. Sanal gerçekliğe dayalı bir program varsa, boş alan uzay işleme ağının 3 boyutlu uzayın yüzeyini bükebildiği boş program temelinde işlemden kaynaklanabilir. Karanlık madde ve karanlık enerji kavramları. Karanlık madde astrofizikte elektromanyetik dalgalarla etkileşime girmeyen ancak varlığı görünür madde üzerindeki yerçekimi etkilerinden anlaşılan bir maddedir. Karanlık maddenin varlığı galaksilerin dönme hızlarından, galaksi kümeleri içindeki galaksilerin yörünge hızlarından, arka plandaki nesnelerin yerçekimsel merceğinden ve galaksiler içindeki sıcak gazın sıcaklık dağılımından da anlaşılmaktadır. Araştırmalar galaksilerde, galaksi kümelerinde ve evrende görünür maddeden çok daha fazla karanlık madde bulunduğunu gösteriyor. Karanlık madde bileşenleri tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak ağır nötrinoları içerdiği düşünülmektedir. Evrenin çekim enerjisi incelendiğinde toplam enerji yoğunluğunun yalnızca %4'ünün görünür maddeden oluştuğu tespit edilmiştir. Yaklaşık %22'sinin karanlık maddeden oluştuğu hesaplanırken, geri kalan %74'ünün evrene eşit şekilde dağılmış karanlık enerjiye atfedildiği belirtiliyor. Kuantum gerçekçiliğine göre eğer boş uzay sıfır işleme yeteneğine sahipse, sürekli genişleyen uzay sisteme yeni uzaysal alanlar ekler. Bu süreç ilk döngüdekiyle aynı olmayan girdi ve çıktı üretir. Bu dağılmadan emilimle sonuçlanır ve karanlık enerjinin kaynağı olan olumsuz bir etki yaratır. Bu süreç uzay zaman dokusunun doğasında olduğundan karanlık maddeyi ve karanlık enerjiyi oluşturan bir parçacığın bulunamayabileceği tahmin edilmektedir. Kuantum dolanıklığı. Kuantum dolanıklığı parçacıkların birbirine bağlanarak birinin durumunun spin, konum veya momentum aralarında mesafeye bakılmaksızın diğerinin durumunu aynı anda etkilediği temel bir olguyu göstermektedir. Örneğin bir sezyum atomu zıt yönlerde iki foton yayınladığında eğer bir fotonun yukarı dönüşüne sahip olduğu ölçülürse rastgele dönüş polarizasyonlarına rağmen diğerinin aşağı dönüşe sahip olduğu anında bulunacaktır. Bu anlık değişim aralarındaki mesafeden bağımsız olarak meydana geliyor. Bu ışık hızını aşan bir iletişim hızına işaret ediyor ve bu parçacıkları birbirine bağlayan gizli, telepatik bir bağlantıyı ima ediyor. Kuantum gerçekçiliği bu iki parçacığın programlarının dolaşıklığın anında ve zamandan bağımsız olarak gerçekleşmesini sağlayacak şekilde birbirine bağlandığını öne sürüyor. Bu sanal ortamda bir adaptör yardımcı komutu aracılığıyla iki parçacık arasındaki dolaşma işlemi aralarındaki mesafeye bakılmaksızın diğer parçacığın pikselini çalıştırmak için bir döndürme kodu kullanılarak yürütülebilir. Evren genişlese ve bu parçacıklar birbirlerinden mümkün olan en uzak mesafede olsa bile birleştirme programındaki bir komut ölçümle ilgili fiziksel bir olaya yanıt olarak bir parçacığın pikselini anında değiştirebilir. Standart modele göre her biri belirli kütle ve yük parametrelerine sahip 61 temel parçacık bulunmaktadır. Daha geniş bir parametre setine erişimimiz olsaydı, farklı sanal parçacıklara sahip görünmez alanlar
standart modelin ele almadığı yerçekimi, proton kararlılığı, antimadde, kuark değişimi, nötrino kütlesi, spin, şişme alanı, rastgelelik gibi kritik konuları açıklayabilirdi. Çözüm: kuantum gerçekçiliği, işletim sistemleri, ağlar ve programlar gibi bilgisayar bilimlerindeki kavramları kullanarak kuantum teorisi denklemlerinin açıklamalarını yeniden yorumluyor. Bu işlemler evrenimizin çıktılarını tamamen sanal hale getirmiyor. Aynı zamanda onları daha yüksek bir gerçeklikle ilişkilendiriyor. Kuantum gerçekçiliği ise bu atom altı dünyanın doğasını daha derin bir şekilde anlamaya çalışan bir yaklaşımdır. Kuantum gerçekçiliği, fiziksel dünyanın bir nevi tersine mühendisliği olarak düşünülebilir. Bu yaklaşım evrenimizi en temel seviyede, yani kuantum seviyesinde anlamaya çalışır. Bu bağlamda ışığın çarpışma anında madde yaratabilecek sabit bir kuantum dalgası olabileceği fikri oldukça ilgi çekicidir. Bu görüş, kuantum alan teorisi ve parçacık fiziğindeki bazı temel kavramlarla örtüşmektedir. Klasik kuantum teorisinde fotonlar gibi temel parçacıkların birbirleriyle doğrudan çarpışmadığı varsayılır. Ancak kuantum gerçekçiliği kapsamında yapılan yeni çalışmalar, fotonların belirli koşullar altında birbirleriyle etkileşime girebileceğini ve bu etkileşimler sonucunda yeni parçacıkların ortaya çıkabileceğini ileri sürer. Bu tür bir etkileşim, kuantum alan teorisindeki vakum dalgalanmaları ve parçacık çiftlerinin spontane oluşumu gibi olaylarla ilişkilendirilebilir. Maddenin boşluktaki ışık çarpışmalarından ortaya çıkabilmesi durumu, evrenimizin bilgi işlem süreçlerine indirgenebileceği fikrini güçlendirir. Bu, evrenimizin temel bir bilgisayar simülasyonu gibi düşünebileceği ve temel fizik yasalarının bu bilgisayar simülasyonun algoritmaları olarak kabul edilebileceği anlamına gelir. Bu paradigma, parçacık modellerinin bilgi süreçlerine indirgenebileceğini öne sürer. Yani evrenin temel yapı taşlarının bilgi birimleri olarak düşünülebileceği ve fiziksel olayların bu bilgi birimlerinin işlenmesiyle açıklanabileceği bir görüşü temsil etmektedir. Aynı zamanda kuantum bilgisayarlarının çalışma prensipleriyle de paralellik gösterir. Kuantum bilgisayarları, kuantum bitleri arasındaki etkileşimleri kullanarak bilgiyi işler. Böylece evrenimiz kuantum bilgisayar tabanlı işletim sistemleri kullanılarak simüle edilebilir hale gelir. Hikayemiz modern kozmolojinin iki temel direğiyle devam ediyor. Büyük patlama ve şişme teorisiyle esrarengiz M yani brain teorisi. Durmaksızın genişleyen ve hızının katlanarak arttığı bir evren hayal edin. Bu genişleme yalnızca galaksilerin uzayın enginliğine yayılmasından ibaret değil. Aynı zamanda temelde uzayın kendisinin genişlemesinden de kaynaklanıyor. Burada kritik bir denge durumu oluşmaktadır. Eğer evrenin toplam çekim kuvveti bu genişlemeyi sağlayan itici kozmolojik kuvvete göre az ise, o zaman galaksiler tüm yapı dağılıncaya kadar birbirlerinden daha da uzaklaşacak ve bu da mutlak sıfıra yakın soğuk, tek düze bir duruma yol açacaktır. Ancak bu görünen sondan bir anka kuşu yükselebilir. Sıfır noktası enerjisiyle dolu olan uzayın kendisi yeni bir evrenin doğuşunu ateşleyebilir. Bu yeniden doğuş, boşluk ile mutlak hiçlik arasındaki ince ama derin bir ayrıma dayanıyor. Boşluk, boş olmak bir yana, varlıkları hiçlikten değil, potansiyel kuantum köpüğünden doğmuş bir evrene işaret eden parçacık antiparçacık çiftleriyle doludur. Boşluk ve hiçlik arasındaki bu ayrım yalnızca anlamsal değildir. Aynı zamanda varlığın özüne de dokunarak bizi varoluşun doğasını ve evrenimizin kökenlerini yeniden düşünmeye zorlar. Bilim alanı ampirik temelleriyle birlikte gözlemlenebilir, ölçülebilir olguları talep eder. Sonsuz sıcaklık veya soğukluk, evrenin doğuşu ve ölümü kavramları mevcut deneysel kapsamımızın ötesine uzanıyor. Termodinamiğin yasaları, zamanın oku ve bilginin korunumu, bunlar kavradığımız ilkeler tarafından yönetilen ancak tüm sonuçları ufkun hemen ötesinde yer alan bir evrenin dış hatlarından başka bir şey değildir. Boşluk ve hiçlik arasındaki temel ayrım, fiziğin felsefe ve metafizik ile buluştuğu kritik bir kavşak haline geliyor. Materyalist görüşlerin bazen kozmolojik ve termodinamik yasaların doğasında olan incelikleri gözden kaçırması nedeniyle bazı anlatıların bocaladığı nokta burasıdır. Zamanın yönü geçmişten geleceğe doğru amansız bu yürüyüş temelini bu yasalarda buluyor. Anlam arayışımız çok büyük Einstein'ın genel görelilik kuramı ile çok küçük kuantum mekaniği teorileri arasındaki derin farklılıklar nedeniyle sekteye uğruyor. Evren anlayışımızın bu temel çerçeveleri tam bir tezat oluşturuyor ve bileşik bir teoriye, özellikle de kuantum kütle çekimi teorisine doğru yolculuğumuzun sadece gerekli değil, aynı zamanda kaçınılmaz olduğuna işaret ediyor. Bu temel teoriler tüm parçacıkların hızlarının yönünü tersine çevirebilseydik, zamanın kendisinin görünüşte geriye doğru akacağı ve aynı değişmez yasalara uymaya devam edeceği bir evren öneriyor. Boşluk ve mutlak hiçlik arasında açık bir ayrım olmazsa, termodinamiğin özünü
Yanlış yorumlama ve bilimsel çabalarımızda bizi yanlış yola sürükleme riskiyle karşı karşıya kalırız. Mutlak sıfırın altına soğutulduğunda yeniden ısınmaya başlayan atomların paradoksunu düşünün. Bu fenomen sıcaklık ve enerji konusundaki sezgisel kavrayışımıza meydan okuyor ve termodinamiğin yol gösterici ilkeleri olmadan boşluktan enerji üretmenin ne anlama geldiğini gerçekten anlayamayacağımızı gösteriyor. Evrenin yoktan var olduğu iddiası, termodinamiğin temel taşı olan enerjinin korunumu ilkesine aykırı görülmektedir. Yine de boşluğun gerçekten boş olmadığını, potansiyel enerjiyle dolu olduğunu biliyoruz. Bu da enerji yaratımının termodinamik yasaları ihlal etmediği bir evrene işaret ediyor. Mevcut deneysel ve gözlemsel yeteneklerimiz, boşluk ve hiçlik arasındaki incelikli ayrımı henüz çözebilmiş değil. Fiziksel teorilerimizi gerçekliğe dayandırmak için öncelikle böyle bir ayrımın var olduğunu kabul etmeliyiz. Eski evrenin ölümünden sonra kalan negatif enerjinin etkisiyle boşluktan yeni evrenlerin ortaya çıkması boşluğun toplam enerjisini değiştirmez. Bunun nedeni boşluğun gerçek parçacıklarla değil sanal parçacıklarla dolu olmasıdır. Bu geleneksel enerji ve madde anlayışımızı değiştiren bir ayrımdır. Bu bağlamda evren sonludur. Ancak fiziksel teorilere göre boşluk sonsuz olabilir. Bazı bilim insanları belki de farkında olmadan boşluğu hiçliğe benzeterek metafizik bir kavramı bilimsel bir gerçekmiş gibi sunarak kavramsal bir karmaşaya neden oluyorlar. Boşluktaki sonsuz enerji, Heisenberg'in belirsizlik ilkesi sayesinde gözlemlenemeyecek kadar hızlı bir şekilde yok olan parçacık-antiparçacık çiftleri olarak var olan sonsuz sayıda sanal parçacığın ortaya çıkmasına neden olur. Bu prensip anlayışımızı daha da karmaşık hale getiriyor. Madde ve antimaddenin birleşip yok olması saf enerjiye dönerken bu enerjinin tamamen dönüşümünün termodinamik yasaları tarafından engellendiğini öne sürüyor. Bir evren yok olduğunda mutlak sıfırın altına soğutmak paradoksal olarak sonsuz sıcaklığın farklı bir sistemden çekilmesine karşılık gelir. Bu durum ise enerji zaman belirsizliğine göre sanal parçacıkların sonsuz hızlarda hareket etmesi gerektiğini düşündürür. Bu da evren öncesi boşlukta sonsuz enerjiyle yaratılan parçacıkların aynı anda her yerde var olabileceği anlamına geliyor. Parçacıkların konumlarını kesin olarak belirleyemememiz nedeniyle sanal parçacıkların sonsuz boşluğun herhangi bir yerinde kendiliğinden ortaya çıkabileceği fikri rastgelelik ve potansiyellikle dolu bir evren sunuyor. Bu görüş sanal parçacıkların kuantum dalgalanmaları içinde titreşerek var olduğu, uzayın dokusunun sonsuz olasılıklardan oluşan bir alan olduğu evreni önermektedir. İkinci yorum, sonsuz boşluktaki sanal parçacıkların ve sanal antiparçacıkların sınırsız doğasını araştırıyor ve sonsuz hızda hareket eden sayısız parçacık olarak algıladığımız şeyin aslında tekil bir parçacığın ve onun antiparçacığının her yerde aynı anda var olan tezahürleri olduğunu ileri sürüyor. Feynman diyagramlarından ilham alan bu bakış açısı, zamanda ileriye doğru hareket eden bir elektronun geriye doğru hareket eden bir pozitrondan ayırt edilemeyeceği ne işaret ederek şu felsefi ikilemi ele alıyor. Bölünmeden tek bir varlıktan nasıl birden fazla varlık ortaya çıkabilir? Bu evrenin ya tek bir parçacığın sonsuz tezahürlerinin bir yansıması olabileceğini ya da gerçekten sayısız farklı parçacıktan oluşmuş olabileceğini düşündürmektedir. Heisenberg'in belirsizlik ilkesi bu tabloyu daha da karmaşık hale getirerek sanal bir parçacığın ve onun antiparçacık ikizinin birbirlerinden uzaklaşarak enerji seviyeleriyle gerçekliğe adım atarak ve dolayısıyla var olmaya başlayarak yok olmaktan kaçma ihtimaline izin veriyor. Parçacıkların boşluktan aniden ortaya çıkmaları şeklindeki enerji kazanarak ortaya çıkışı, büyük patlamadan sonra evrenin yaratılışında katalizör olabilir. Bu yoruma göre evrenimiz, boşluktaki parçacık-antiparçacık çiftlerinin ayrılmasından doğmuştur. Lawrence Krauss ve diğer teorik fizikçiler, evrenin boşluktan ortaya çıkmasının yoktan yaratılışı ima ettiğini iddia ederken, felsefe hiçliği hiçbir şeyin mutlak yokluğu, sanal parçacıklarla dolu kuantum boşluğundan farklı bir kavram olarak tanımlar. Bu nedenle boşluk mutlak hiçlik değil, sanal parçacıkların kaynayan bir denizidir. Bu evrenlerin önceki evrenlerin kalıntılarından değil, kuantum boşluğunun verimli topraklarından doğduğunu, ancak felsefi anlamda yoktan var olmadığını ileri sürer. Boşluk gerçekten parçacıklardan ziyade sanal parçacıklardan oluştuğundan, eski evrenin kalıntılarından yeni bir evrenin oluşması teorik olarak savunulamaz. Bazı teoriler tüm gerçek parçacıkların sanal parçacıklarından oluşan bir plazmaya dönüştüğünü öne sürmektedir. Bu görüşte bilgi ve entropi kaybı anlamına gelerek termodinamik yasalarını ihlal eden bir kavramdır. Diğerleri eski evrenlerin kalıntılarının çok uzak olduğunu ve aralarında hiçbir bilgi aktarımının mümkün olmadığını öne sürüyor. Bu da her yeni doğan evrenin bir önceki evrenden enerji devralmak yerine boşluktan türetilen enerjiyle hayata başladığı fikrini güçlendiriyor.
Bu senaryo yüksek entropi yerine düşük entropi ile başlayan bir evreni zorunlu kılmaktadır. Her evrenin boşluğun sanal parçacıkları sayesinde kendi enerjisinden doğuşu, evrenin neden düşük entropi ile başladığını ve zamanın neden geriye değil de ileriye doğru hareket ettiğini aydınlatıyor. Kozmolojik teoriler sonsuz sayıda evrenin aynı anda ya da sonsuz zaman içinde ardışık olarak ortaya çıkışını tasavvur etmek arasında bocalıyor. Bununla birlikte boşluğun sonsuz genişliğine ilişkin fiziksel bir açıklama olmadan bu tür öngörüler felsefenin doğasında bulunan biçimsel mantığın temel ilkeleriyle çelişme riskiyle karşı karşıyadır. Sonsuz bir evren döngüsü kavramı mantıksal bir paradoksu ima eder. Bir şey kendisinin hem nedeni hem de sonucu olamaz. Mutlak sıfırın altında soğutulmuş atomlara ilişkin araştırmalar, boşluktan ortaya çıkan bir evren ile hiçlikten doğan bir evren arasındaki kritik ayrımı ışık tutuyor. Bunun nedeni bilimin, fiziksel denklemlerin matematikten türetildiği ve bunun da biçimsel mantığa dayandığı düşünce süzgecinden geçirilen kavramlarla çalışmasıdır. Evrenin yoktan var olduğunu iddia etmek bilimsel bir ifade değil, metafizik bir önermedir ve bu açıdan temelden hatalıdır. Bu arada felsefe, bilimin deney ve gözlem yoluyla doldurduğu kavramların çerçevesini çizerek insan araştırmasının bu alanları arasındaki simbiyotik ilişkisinin altını çizer. Uzay ve zamanın kökeninin keşfi, uzun süredir ampirik bilimin sınırlarını aşan, gerçekliğin doğasına ilişkin felsefi sorgulamaların derinliklerine inen bir arayış olmuştur. Klasik fizik alanında Newton uzay ve zamanı mutlak ve ayrı varlıklar olarak kavraması, mekanik evrenin anlaşabileceği bir temel sağladı. Bu evrenin uçsuz bucaksız bir saat gibi işlediği, öngörülebilir ve değişmez bir çerçeveydi. Özel ve genel görelilik teorileri Newton paradigmasını parçalayan, uzay ve zamanın ayrı, mutlak varlıklar olmadığı, tek bir süreklilik halinde iç içe geçtiği bir kozmosu ortaya çıkarmaktadır. Bu radikal anlayış, uzay ve zamanın özelliklerinin göreceli olduğunu, gözlemcinin hareketine, kütle ve enerjinin dağılımına bağlı olduğunu, dolayısıyla kozmosun dokusunu eğrilik ve geometri ile birbirine bağladığını ileri sürdü. Felsefe bizi duysal algıların dolaysızlığının ve sağduyuya dayalı uzay ve zaman kavramlarının ötesine bakmaya zorlayarak bizi gerçekliğin altında yatan doğayı düşünmeye teşvik eder. Burada enformasyon ve bilgi arasındaki ayrım önem kazanmaktadır. Duyusal girdi yoluyla algılanan ham veri olarak bilgi, kavramsallaştırma ve akıl yürütme süreciyle oluşturulan bilginin yapı taşlarını meydana getirir. Felsefe bu bağlamda algıyı anlamaya dönüştürmede, kavramsal analize araç sağlamada ve düşüncelerimizdeki tutarlılığın değerlendirilmesinde önemli bir rol oynar. Subjektif deneyimin doğasını düşündüğümüzde bilimsel araştırmanın sınırları açıkça ortaya çıkar. Beyin fiziksel yasalar çerçevesinde çalışırken renk algısı ve duyusal tepkiler gibi indirgemeci açıklamalara meydan okuyan deneyimler üretir. Bilincin kualiyası, öznel birinci şahıs deneyimlerimiz, bilimin nesnel incelemesi açısından ele geçirilmesi zor bir konu. Sinir bilim uyaranlara tepki olarak beynin aktivitesini haritalandırabilirken, bu deneyimlerin öznel özü yani kırmızı görmenin veya neşe hissetmenin hissedilen kalitesi niceliksel ölçümden kaçar. Böylece bilginin bilimsel gerçeklerin alanından daha fazlasını kapsadığı hatırlatılır. Güzellik ve duygu alanları olan sanatın ve müziğin takdiri, insan deneyiminin ampirik ölçüm merceğiyle tam olarak yakalanamayan yönlerine değinmektedir. Anlam ve değer bakımından zengin olan bu varoluş boyutları bilimsel ve olanı felsefi olanla, nesnel olanı öznel olanla bütünleştiren, daha derin, geniş bir gerçeklik anlayışını davet eder. Ahlaki sorumluluğa ve hayatın değerini anlam kazandırmak için değer ve amacın ebedi hayatı gerektirdiği iddiası derin bir felsefi duruştur. Varoluşun ebedi bir yönü olmadığında ahlakın ve anlamın rasyonel temeli olmaz. Bu bakış açısı filozoflar ve teologlar arasında tartışılmaktadır. Birçoğu anlam ve ahlakın sonsuz yaşam gerekliliğinden ziyade sosyal, psikolojik ve varoluşsal düşüncelere dayalı olarak sınırlı bir yaşam süresi içinde inşa edilebileceğini savunuyor. Sorunun çözümünde bilinmeyen bir sorun ortaya çıktığı için Tanrı'nın varlığına ihtiyaç duyulmuştur. Bir örnekle açıklamak gerekirse, boş bir çölde bir saat bulalım. Bu saatin bu çöle nasıl geldiğini soranlar olursa, neden sonuç zincirine dayalı mantık yürütme bizi bu saati yapan bir saatçinin olduğu fikrine götürür. Saatçi daha kompleks bir yapıya sahiptir. Bu bir komplekslik sorunudur ve bu şekilde devam eder. Her neden sonuçtan daha kompleks bir yapıya sahiptir. Bu da hiçbir soruyu cevaplamaz. Aksine yeni sorular ortaya çıkartır ve her bir cevap da sistem kompleksliğini arttırır. Evrenin hesaplanabilir modeli de kendi tanrısal sorununu ortaya çıkartır.
Simülasyonun yazılımının simülasyondan daha karmaşık olması ve daha fazla bilgi içermesi gerekmektedir. Tanrı'nın yaratmış olduğu evrenden daha fazla kompleks olması gerektiği gibi. Bu durumda postülat olarak kabul ettiğimiz hesaplanabilir evrende bir şey çözmüş olmayız. Aksine evrenin kompleksliği açısından daha zor bir sorunla karşılaşmış olacağız. Bu da bizi evreni çalıştırmak için evrenden daha karmaşık bir bilgisayarın olması gerektiği düşüncesine götürür. Ahlaki değerin ve amacın hayatı anlamlandırmak için ebedi yaşam gerektirdiği iddiası, ebedi varoluş beklentisi olmadan ahlaki sorumluluğun temelinin ve bizzat hayatın öneminin istikrarsız hale geleceğini öne sürer. Bu bakış açısı eylem ve kararların ancak sonsuz sonuçları olması veya sonsuz bir sürekliliğin parçası olması durumunda ağırlık taşıyacağı fikrinden kaynaklanmaktadır. Sınırlı zaman çerçevesi göz önüne alındığında doğası gereği sınırlı yaşamın ahlaki eylemlerin değerini ve aciliyetini artırabileceği yönündeki karşı argüman üzerinde de düşünülebilir. Tartışma değer ve amacın yorumlanmasına bağlıdır. Eğer kişi değer ve amacın doğası gereği kişinin eylemlerinin ve bunların yansımalarının kalıcılığına bağlı olduğuna inanıyorsa, o zaman ahlaki eylemlerin kalıcı bir öneme sahip olmasını sağlamak için sonsuz yaşam gerekli gibi görünmektedir. Tersine ahlakı ve anlamı sınırlı deneyimlerimiz bağlamında ortaya çıkan yapılar olarak anlamak, sonsuz yaşamın onlar için bir ön koşul olmadığını öne sürer. Örneğin iyiliğin ya da bilgi arayışının değeri, tıpkı güzel bir müzik parçasının bitmesiyle değerinin azalmaması gibi sonlu varoluş çerçevesinde anlaşılabilir ve takdir edilebilir. Tarihsel olarak Tanrı kavramına mevcut bilim veya akıl anlayışının ötesindeki olguları veya soruları açıklamak için başvurulmuştur. Bilinmeyen olguları açıklayıcı bir mekanizma olarak Tanrı'yı kullanmanın sınırlamaları nelerdir? Bu yaklaşım bilimsel anlayış ve bilgi arayışımızı nasıl etkiliyor? Karmaşıklığı veya evrenin kökenini açıklamak için ilahi bir yaratıcıya başvurmak, doğası gereği argümanın mantığına göre bir açıklama gerektiren daha da karmaşık bir varlığı varsayar. Eğer her karmaşık tasarım bir tasarımcıyı gerektiriyorsa, o zaman daha karmaşık olan tasarımcının sonsuza kadar başka bir tasarımcısı olması gerekir. Simülasyon olarak modellenen hesaplanabilir bir evren hipotezi, evrenin kendisinden daha karmaşık bir hesaplama aparatını gerektirir. Bu, bir yaratıcının, yani Tanrı'nın, yaratılışından, yani evrenden daha karmaşık olması gerektiği yönündeki teolojik argümana paraleldir. Evreni hesaplanabilir bir simülasyon olarak önermek, teolojik karmaşıklık döngüsüne benzer bir paradoks ortaya çıkarır. Eğer evren bir simülasyonsa, onu çalıştıran bilgisayar daha karmaşık olmalı ve evrenin kendisinden daha fazla bilgi içermelidir. Bu da teolojik argümanlarda bir yaratıcıya olan ihtiyacı yansıtıyor olmalıdır. Bu senaryo, evrenin kökenini anlama arayışını basitleştirmekten ziyade daha da karmaşık bir temel gerçekliği akla getiriyor. Bizi evrenimizin daha yüksek boyutlu bir hesaplama sürecinin sonucu olup olmayacağını ve böyle bir açığa çıkışın gerçekliğin ve varoluşun doğası açısından ne anlama geldiğini düşünmeye sevk ediyor. Ölümden sonra var olmama, bilincin veya kişisel kimliğin ölümle sona erdiği inancını veya olasılığını ifade eder. Bu, ölümden sonraki yaşamın veya benliğin devamının olmadığını ima etmektedir. Bu kavram, ölümden sonra bir tür yaşam olduğunu varsayan birçok dini ve manevi inancın benimsediği geleneksel görüşlere meydan okur. Genel anlamda ahlak, doğru ya da yanlış, iyi ya da kötü olarak kabul edilen davranışları rehberlik eden bir değerler ve ilkeler sistemidir. Genellikle zarar, adalet, hakkaniyet ve başkalarının refah konularını içerir. Ahlak, dini doktrinler, sosyal sözleşmeler, rasyonel etik, örneğin Kantçı etik, faydacılık ve evrimsel biyoloji dahil olmak üzere çeşitli temellere dayandırılabilir. Yaşamın anlamı, kişinin yaşamda bulduğu önemi, amacı veya değeri ifade eder. İlişkiler, başarılar, bilgi arayışı ve kişinin potansiyelinin gerçekleştirilmesi gibi çeşitli kaynaklardan kaynaklanabilir. Viktor Frankl gibi filozoflar anlam bulmanın psikolojik iyi oluş için gerekli olduğunu savundu. Buradaki endişe, eğer hayat eninde sonunda yoklukla sonuçlanırsa, o zaman gerçekleştirdiğimiz eylemlerin, sahip olduğumuz değerlerin ve takip ettiğimiz amaçların nihai ölçekte tartışmalı hale gelebileceğidir. Bu bakış açısı, yaşamın nesnel bir anlamı, amacı veya içsel değeri olmadığı inancı olan nihilizme yol açabilir. Jean-Paul Sartre ve Albert Camus gibi filozoflar, anlamın evrenin doğasında olmadığını, bireylerin eylemleri ve seçimleri yoluyla yaratıldığını savunuyorlar. Bu görüşe göre yaşamın sınırlılığı onun değerini ve ahlaki kararların önemini arttırabilir. Nihilist varoluşçu felsefe, bireylerin kayıtsız veya saçma bir evrende kendi anlamlarını yaratmakta özgür olduğu ve sorumlu olduklarını savunur.
Evrende içsel bir anlamın bulunmaması, bireylere eylemleri, seçimleri ve taahhütleri yoluyla amaç yaratma sorumluluğunu yüklemektedir. Bu bakış açısı anlamlı bir yaşam inşa etmede kişisel özgürlük ve özgünlüğün rolünü vurgular. Hümanizm ise ahlak ve anlamın ölümden sonraki hayata bağlı olmaktan ziyade insan koşullarından, ilişkilerinden, empati ve akıl kapasitesinden kaynaklandığını öne sürer. Hümanizm, özellikle seküler hümanizm, insanların doğaüstü ya da ebedi hayata atıfta bulunmadan ahlak ve anlam sahibi olabileceğini iddia etmektedir. İnsani değerlerin insanın ihtiyaçlarından, arzularından ve deneyimlerinden türetildiğini savunur. Bu görüşe göre etik ilkeler, sosyal uyumu, bireysel gelişmeyi ve insanlığın kolektif refahını kolaylaştırmak için inşa edilmiştir. Bu yaklaşım ahlakın temelleri olarak empatiyi, mantığı ve insan doğasına ilişkin bilimsel anlayışı vurgular. Kişisel gelişimi arayarak veya başkalarının refahına katkıda bulunarak tatmin edici bir hayat yaşamayı vurgular. Etik naturalizm yaklaşımı ise ahlaki değerlerin insan doğasını ve insanın gelişmesini sağlayan koşulları anlamak yoluyla nesnel olarak belirlenebileceğini savunarak ahlakı doğal ve sosyal insan ihtiyaçlarına dayandırır. Faydacılık ve daha geniş anlamda sonuçsalcı etik, ahlakı doğaüstü emirlere veya içsel görevlere bağlılıktan ziyade eylemlerin sonuçlarına dayandırır. Bir eylemin etik değeri, öncelikle mutluluğunu arttıran veya acıyı azaltan sonuçlarıyla belirlenir. Bu çerçeve, eylemlerin duyarlı varlıklar üzerindeki somut etkilerine odaklanarak materyalist bir evrende uyum sağlar. Ahlak ve anlam için sonsuz yaşam öncülüğüne dayanmayan alternatif temelleri araştırmak, evrenin fiziksel yasalarla yönetilen materyalist doğası ile değer, amaç ve etik gibi insani yapılar arasındaki karmaşık ilişkiyi araştırmamızı gerektirir. Bu keşif fizikalizmin hakim olduğu bir evrende ahlak ve anlam kavramlarının önemini nasıl koruduğunu anlamamıza yardımcı olabilir. Karmaşık yaşam formlarının özellikle de gelişmiş bilişsel yeteneklere sahip insanların ortaya çıkışı, düşünme, empati ve sosyal organizasyon kapasitesini meydana getirdi. Bu nitelikler insanların salt fiziksel hayatta kalmayı aşan değer, amaç ve etik sistemleri oluşturmasını sağlamıştır. Bu perspektiften bakıldığında ahlak ve anlam, işbirliğini, sosyal uyumu ve grup içindeki bireylerin gelişimini kolaylaştırmak için gelişen sosyal yapılar olarak görülebilir. Fizikalizm, öznel deneyimlerin gerçekliğini reddetmez. Daha ziyade bunların maddi dünyadaki ortaya çıkışını ve önemini anlamak için bir çerçeve sağlar. Fiziksel yasalar, yaşamın ortaya çıktığı ve evrimleştiği koşulları yönetirken, insan bilincini ve sosyalliği, davranışları yönlendiren ve hayata amaç aşılayan soyut kavramların ortaya çıkmasına neden olur. Bu etkileşim, insanların kendi varoluşlarına kayıtsız kalan dünyada anlam ve etik anlayış oluşturma kapasitesini vurguluyor ve insan yaratıcılığının ve dayanıklılığının olağanüstü doğasının altını çiziyor. İnsanların özgür seçimler yaptığı inancını savunurken bir paradoks ortaya çıkıyor. Bazı olaylar fiziksel olarak diğerlerini gerektirmekte, gerçekleşmemelerini fiziksel olarak imkansız kılıyor. Ancak bu determinist görüş, özgür seçim alanına tam olarak uygulanamaz. Meselenin özü evrendeki insan dışı olaylardan temelde farklı olan insan eylemlerinin özgün doğasında yatmaktadır. Örneğin tüm koşullar sağlandığında bir patlamanın kaçınılmaz olduğunu düşünün. Evrendeki hiçbir güç onun oluşumunu durduramaz. Ancak aynı deterministik kaçınılmazlık insan duyguları ve kararları için geçerli değildir. Kutlama için bir neden sağlamak neşeyi gerektirmez. Nedensel bağlantı mutlak değildir. Bu gözlem bizi ilgi çekici bir sonuca götürüyor. Fiziksel nedenler insan organizmasındaki her hareketi bütünüyle belirleyemez. Bu ayrım doğa bilimleriyle sosyopsikolojik bilimler arasında temel bir farklılığa işaret etmektedir. Eğer davranış tamamen fiziksel nedenlere bağlı olsaydı, o davranışı sergileyen birey bu şekilde davranmayı seçmezdi. Zira başka türlü davranamazdı. Ancak ahlaki değerlerle belirlenen eylemlerden bahsettiğimizde bireylerin farklı davranabilecekleri varsayımıyla hareket ediyoruz ve insan eyleminin doğasında var olan faillik ve seçimi vurguluyoruz. Eylem gücü insana özgü bir özelliktir. Bilinç ve niyetten yoksun varlıklar ise yalnızca hareket sergileyebilirler. Temsilciler bu sıfatlarıyla seçim yapma yeteneğiyle donatılmıştır. Gerçek alternatif arasında, eylem ile eylemsizlik arasında seçimler yapmak. İnsan varoluşunun bu içsel yönü faillik yeteneğine sahip varlıklar ile yalnızca fiziksel yasaların deterministik açılımlarıyla sınırlı olanlar arasındaki derin ayrımın altını çizer. Bir eylemin içerdiği hareketler ile gerekli davranışı ortaya çıkaran hareketler arasındaki hassas ayrımın keskin bir farkındalığıyla bu araştırmaya başlıyoruz.
İkincisi fiziksel olarak gerekli olsa da eylemlerin anlamı, yönü ve özellikleri mantıksal anlamda fiziksel zorunluluklara bağlı değildir. Bu ayrım yüzyıllardır zihinleri karıştıran derin bir sorunun kapısını açıyor. Özgür seçimler alanı da dahil olmak üzere ilahi kader meselesi. Daha derine indiğimizde bizi evrenin yasalarının kökenleri, cansızdan yaşamın ortaya çıkışı ve fiziksel olan her şeyin varlığı üzerinde düşünmeye davet eden ilahi zihinden kaynaklanan rasyonel bir evren kavramıyla karşılaşırız. Değişmezlik, aşkınlık, her şeye gücü yetme, her şeyi bilme, birlik veya bölünmezlik, mükemmel iyilik ve zorunlu varoluş gibi nitelikler yalnızca bir tanrının geleneksel özelliklerini tanımlamakla kalmaz. Aynı zamanda matematiksel kesinlik, evrensel yasalar ve her şeyi aşan uyumlu bir düzen ile birbirine bağlanan bir evrene işaret eder. Ancak tek bir bileşik teori olsa bile bu bir kurallar ve denklemler bütünü olarak kalır. Gizem bu denklemlerin neyin hayat verdiğinde ve onlar tarafından tanımlanan bir evreni yarattığında yatıyor. Bilim ve maneviyat arasındaki bu kesişme noktası doğanın mantığına ilişkin nihai anlayışı ilahi zihne işaret ediyor. Fiziksel yasaların kaynağını, benzersiz varlıkların nedenini ve bilince rehberlik eden bir dizi yasanın var olup olmayacağını araştıran sorular ortaya çıkıyor. Varoluş düzeyinin altında evrenin muazzam karmaşıklığının simetrik ve anlaşılabilir bir yasalar dizisine indirgeyen bir anlam arayışı yatıyor. Fiziksel yasalar ile dini kavramlar arasındaki diyalog gerçeğin tamamını kapsamaz. Ancak onları onun bir parçası olmaktan da dışlamaz. Doğa yasalarının işleyişi en tutarlı açıklamasını bireysel bir tanrı kavramında bulur. Farklı yasaları ve fiziksel parametreleriyle çoklu evren teorisi üzerinde düşünürken bu teori bilince ve karmaşıklığa olanak sağlayan bir evrenler alt kümesine ait olduğumuzu gösterir. Çoğunlukla ince ayar argümanını zayıflatmak için sunulan çoklu evren teorisi, yaşam için gerekli olan belirli yasalara ve sabitlere sahip bir evrende yaşamanın yadsınamaz gerçekliğini kabul etmektedir. Ancak kendilerine özgü doğa yasalarıyla birden fazla evrenin varlığı, bunların doğası gereği varlığını kanıtlamaz ve tüm evrenlerdeki doğa yasalarının kaynağını açıklamaz. Çoklu evrenlerin olasılığı, varoluşun bütününü yöneten yasalar hakkında daha fazla soruyu gündeme getiriyor. Temel yasalar evrensel bir yönetim ilkesinden bağımsız olarak işleyen yerel yasaları öne sürerek evrenler arasında çeşitliliğe yol açabilir. Çoklu evrenleri yöneten yasaların araştırılması evrenimizdeki doğa yasalarının kökenine ilişkin sorularla paralellik gösterir. Çoklu evrenin savunucuları bu evrenlere ilişkin parametrelerin nasıl seçildiği konusunda netlikten yoksundur. Eğer bir meta yasa evrenler arasında parametrelerin seçimini zorunlu kılıyorsa bu yalnızca kozmik yaşanabilirlik sorununu daha yüksek bir düzeye yükseltir ve bizi bu meta yasanın kökenini araştırmaya sevk eder. Evrenin özelliklerinin rastgele ortaya çıkışını iddia etmeye yönelik tüm kararlı çabalarımıza rağmen inkar edilemez bir gerçek ortaya çıkıyor. Bu özelliklerin temel yasalara uygun olması gerekiyor. Doğa yasalarının nasıl ortaya çıktığı sorusu çözüm gerektirir ve bizi amaçsız bir evrenin varoluşu ile benzersiz amaçlara, üreme yeteneklerine ve kodlanmış kimyalara sahip varlıkların ortaya çıkışı arasında bağdaştırmaya zorlar. Bu anlatı canlıların yaşamlarında teolojinin gerekliliğinin inceliklerini, üremenin kökenlerini, kodlama ve bilgi işlemenin açmazlarını örüyor. DNA'daki genetik mesajlar kopyalanıp RNA'ya aktarılır ve daha sonra proteinleri oluşturmak üzere amino asitlere dönüştürülür. Evrensel bir genetik kod tarafından yönetilen bir evreni gösterir. Termodinamik ve istatistiksel mekanikte bulunan bilgi türlerinden çok uzak olan genetik talimatlar anlamlı bilgiler oluşturmak üzere bir araya gelir. Amaçsız ve nedensiz güçlere maruz kalan habersiz moleküller topluluğundan anlamlı bilgilerin ortaya çıkması derin bir kavramsal zorluk teşkil etmektedir. Bu anlatının özünde amaçtan ve maddenin sembolik işleme yoluyla yönetilmesinden söz edilir. Zaman içinde değişebilen, bilgiyi depolayabilen, kopyalayabilen ve iletilebilen bir genetik mekanizma olmasaydı bildiğimiz yaşam ortaya çıkmazdı. Doğal dünya maddenin güdümlü, kendini kopyalayan varlıklar üretmesini sağlayacak bir direktiften yoksundur. Yaşamın kaynağına ilişkin tek tatmin edici açıklama, maddi gerçekliğin matrisi ve kaynağı olan sonsuz zihnin varlığında yatmaktadır. Her açıklayıcı sistemin bir yerden başlaması gerekir ve bu başlangıç noktası sistemin kendisi tarafından açıklanamaz. Bu durum kaçınılmaz olarak bu tür sistemlerin doğası gereği açıklanamayan temel kanunlar içerdiği sonucunu doğurmaktadır. Bu sonuç eşyanın gerçek nedenine ilişkin açıklamaların temel yapısından kaynaklanmaktadır. Zaman açısından ister sonlu ister sonsuz olsun,
Evrenin varoluş sebebi bilimsel açıklamanın kapsamı dışında kalır. Kendimizi başlangıçta toplam enerjisi sıfır olan yüksek enerji yoğunluklu uzay zaman köpüğüne benzeyen bir evreni düşünürken buluyoruz. Büyük patlamayı takip eden ilk anlarda uzaya benzeyen zaman, Tanrı'nın kasıtlı aracılık yoluyla diğer tüm varlıkları var ettiği bir arka plan sunar. Bilme durumu zamana bağlı değildir ve irade eylemi karşılanan belirli koşullara yanıt olarak eylemleri belirleyen zamansız bir durumdur. Eğer Tanrı zamanın dışında mevcutsa, o zaman tüm eylemler tek, birleşik bir eylemde gerçekleştirilir. Bir şey yapıp sonra diğerini yapamaz. Ancak tek bir eylemin farklı zamanlarda etkileri olabilir. Uzay ve zamanın ötesindeki bir varlık ile uzay zaman sürekliliği arasında nedensel bir ilişki nasıl var olabilir? Bu soruyu cevaplayabilmek için zamandan bağımsız bir neden analizine geçmeliyiz. Evrenin uçsuz bucaksız genişliği boyunca ve günlük hayatımızın karmaşık detaylarında şaşmaz bir düzen ve akılcılık vardır. Bu rastlantısallık değil, galaksilerin makroskopik hizalanmalarından atomların mikroskopik hareketlerine kadar her şeyi yöneten kasıtlı anlaşılır bir modeldir. Evrende ortaya çıkan mantıksal yapı temel bir zekaya işaret ediyor. Deneyimlerimizin ve maddi dünyanın ilahi düzenlemenin ayırt edici özelliği olan amaçlı bir tasarımla dolu olduğunu öne sürüyor. Yaşam sayısız biçimiyle özerk bir şekilde hareket etme konusunda dikkate değer bir yetenek sergiler. Kendi kendini yönlendiren hareket ve karar verme konusundaki bu doğal kapasite salt kimyasal reaksiyonların ötesine geçerek daha yüksek bir düzenleme ilkesine işaret etmektedir. Kendi varoluşunu bağımsız olarak sürdürebilen yaşamın ortaya çıkışı bizi bu failliğin kaynağını sorgulamaya sevk ediyor. Derinliği ve karmaşıklığıyla bilinç, modern bilimsel ortamın en büyük gizemlerinden biri olmaya devam ediyor. Bu farkındalık varlığın öznel deneyimi, fizikselliğin ötesinde bir varoluş boyutunu akla getirir. Bilincin altın maddeden ortaya çıkışı, naturalizmin sınırlarını zorlayan bir soruyu gündeme getirmektedir ve bilinçli varoluşun kaynağı olarak ilahi bir özel işaret etmektedir. İnsanın soyut düşünme, karmaşık fikir ve kavram ağlarını örme kapasitesi, beynimizin fizikselliğinin maddi kısıtlamaları üzerindeki üstünlüğümüzün bir kanıtıdır. Bu kavramsal düşünme, görülmeyeni ve henüz gerçekleşmemiş olanı düşünme yeteneği, insan zihninin salt fiziksel süreçlerin tam olarak açıklayamayacağı bir yönünü akla getirir. Bu da varlığımızın bilişsel mimarisinde ilahi bir dokunuşa işaret eden bir kapasitedir. Karmaşık sosyal yapılarımız, ahlaki çerçevelerimiz ve aralıksız anlam arayışımızla insanlığın varoluşu, amaç ve anlamla aşılanmış bir gerçekliğe işaret ediyor. Bilgi arayışımız, doğuştan gelen vicdanımız, genlerin ve çevrenin rastgele etkileşimiyle tam olarak açıklanamaz. Bunun yerine varoluşumuzun altında yatan bir plan olduğunu göstermektedir. Bu fenomenler bilincimizde açığa çıkmasına rağmen deneysel disiplinler tarafından sessizlikle karşılanmaktadır. Bilim titiz metodolojileri aracılığıyla evrenimizin fiziksel temellerini aydınlatıyor. Ancak bu yapıların ardındaki özü ve amacı açıklamakta yetersiz kalıyor. Örneğin nöroloji, beynin zihinsel faaliyetlerini destekleyen bölgelerin haritasını çıkarır. Ancak öznel bilinç deneyimi veya özgür iradenin kökeni arasındaki boşluğu kapatamaz. Bu sınırlama bilimin bir başarısızlığı değil, sınırlarının kabulüdür ve bizi fiziksel olanın ötesinde metafiziğe bakmaya teşvik eder. Bu keşifte Tanrı kavramına test edilecek bir hipotez olarak değil, gerekli bir varoluş, deneyimlediğimiz ve gözlemlediğimiz gerçekliğin temelini oluşturan mutlak koşul olarak başvururuz. Bu bağlamda Tanrı, kendini kopyalayan yaşamın kaynağı, bilincin ortaya çıkışı ve soyut düşünce kapasitesinin tek tatmin edici açıklaması olarak ortaya çıkmaktadır. Bu, hayatın, bilincin ve insanlığın özünün yalnızca fiziksel süreçlerin ürünü değil, aynı zamanda daha yüksek tanrısal aklın bir yansıması olduğunu öne süren materyalist görüşü aşan bir bakış açısıdır. Anlama ve anlamlandırma arayışımızda bilim ve felsefenin tamamlayıcı rollerini kabul ederek bilgi arayışının deneysel ve ölçülebilir olanla sınırlı olmadığını görüyoruz. Bu gözlem ve içgörünün veri ile anlamın kesiştiği noktasına yön veren ve bizi daha bütünsel bir gerçeklik vizyonunu benimsemeye zorlayan bir yolculuktur. Bu açıdan bakıldığında uzay ve zamanın, kozmosun ve bilincin keşfi sadece bir bilim çabası değil, aynı zamanda varoluşun tam kalbine yapılan derin bir felsefi ve metafiziksel yolculuk haline geliyor. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.